Herkese selamlar. Bugün bal kabağı tatlısı tarifini paylaşacağım. Yapımı çok kolay, çok pratik, hemen hazırlanan bir tatlı tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Buyurun yapımına geçelim. Bal kabağını bu şekilde dilimli aldım. Bal kabağı zaten kendinden dilimlenmiş gibi. Gördüğünüz yerlerden dilim dilim kesiyorum, şu boğumlu yerlerden. Ve iç kısmındaki çekirdekli lifli kısmı bıçak yardımıyla temizliyorum. Kabuğunu da keselim. Benim aldığım bal kabağının kabuğu çok kalın değil. İnce kabuklu, çok rahat soyuluyor. Şöyle incecik kesiyorum ve kabuklarından temizliyorum. Bal kabağını ilk defa yapacak olanlar için ayrıntılı bir video çektim. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Bütün püf noktalarını paylaşacağım sizlerle. Anlattığım püf noktalarına dikkat ederseniz şahane, lokum gibi pişmiş bal kabağı tatlısı yapabilirsiniz. Ben çekirdeklerini atmadım. Liflerinden ayırıp bir tabağa koydum ve kuruması için balkona kaldırdım. Kuruduğunda çocuklar çekirdekleri çitlemeyi seviyorlar. Hem de çok da faydalı. Sizlere de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kabukları incecik, kolaylıkla soyuluyor. Meyve soyar gibi çok rahat soyuluyor. Eğer sizin aldığınız bal kabağının kabuğu çok kalınsa elinizle soymaya çalışmayın. Elinizi kesebilirsiniz. Doğrama tahtasına yan bir şekilde yatırın ve bıçakla yukarıdan aşağıya doğru parça parça kabuğunu kesin. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone ol tuşunun hemen yanında bir zil var. Ona da tıklayarak paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Daha çok video paylaşmam için destek olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok kolay. Küçücük bir hareketle beğen tuşuna tıklayın ve bir emoji de olsa yorum yapın. Ayrıca videoyu sevdiğiniz, istediğiniz herkesle paylaşabilirsiniz. Şimdi sıra dilimlemeye geldi. Bir dilimini başka bir tarifte kullanmak için ayırıyorum. Diğer dilimleri büyük büyük dilimliyorum. Çünkü pişince zaten neredeyse yarı yarıya küçülüyor. Şimdi borcama yerleştiriyorum. Kabuklarını soyduğumuz taraf alt tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben borcama yerleştirdim. Suyunu salınca tencereye aktardım. Ama sizler hiç borcama koymadan direkt tencereye dizip üzerine şekerini ekleyin. Bal kabağı temizlenmiş haliyle 1,5 kilogram kadar geldi. Üzerine 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. 3 su bardağı şeker 550 gram gelmekte. Siz yarım kilo da kullanabilirsiniz. Ölçü şöyle: 1 kilogram bal kabağına 2 su bardağı toz şeker şeklinde olacak. Benim bal kabağım yaklaşık 1,5 kilogram olduğu için hatta 1 kilo 700 gram falandı. Ben 3 su bardağı kullandım. Siz çok şekerli sevmiyorsanız daha az şeker kullanabilirsiniz. 2 su bardağı koyabilirsiniz mesela. Üzerini streç filmle kapattım ve geceden sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. Eğer vaktiniz yoksa 1-2 saat şeker biraz eriyene kadar bekleyip daha sonra pişirebilirsiniz. Ya da ben hemen pişirmek istiyorum, hiç vaktim yok derseniz üzerine 1 çay bardağı kadar su ekleyerek de pişirmeye başlayabilirsiniz. Ama geceden sabaha bekletmenizi tavsiye ederim. Evet, suyunu saldı artık. Streç filmi çıkarıp tencereye diziyorum. Dediğim gibi ben önce borcama dizdim ama hiç gerek yokmuş. Direkt tencereye yerleştirip şekeri üzerine serpip o şekilde sabaha kadar bekletebilirsiniz. Şimdi yüksek ateşteki ocağa alıyorum. Kaynamaya başlayınca artık orta ateşe alacağım. Ve yarım saat kadar pişireceğim. Yarım saatin sonunda piştiler.
Şimdi borcamı alıyorum ve fırınlıyorum. Fırınlamak gerçekten de lezzetini kat kat artırıyor. Hem de şerbeti daha karamelize oluyor. Mutlaka fırınlayın. Borcama yerleştirdikten sonra kalan şerbetini üzerine döküyorum ve önceden 200 derecede alt üst ayarda ısıttığım fırına gönderiyorum. Yaklaşık 20 dakikada fırında pişti. Rengi daha da koyulaştı. Üzeri çok güzel, hafif kızardı. Şerbeti de karamelize oldu. Oda sıcaklığına gelince servis için tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi rengi de şahane olmuş. Şerbeti de çok güzel kıvam almış. Şimdi isteğe bağlı olarak tahin ve cevizle servis edebilirsiniz. Kesinlikle çok yakışıyor. Yedikçe yedirtiyor. Ve hiç başından kalkmak istemiyorsunuz. Koca bir tabağı bir kerede bitirebiliyorsunuz. Nefis oldu, şahane. Mutlaka deneyin. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bir sonraki tarifte buluşana kadar Allah'a emanet olun, selametle kalın.